Gel. Paşam. Size maalesef kötü bir haberim var. Biz türlü belalarla mücadele ettik petrolümüzü kaptırmamak için. Şimdi elimizden gidiyor. Ben milletime nasıl hesap veririm? Söyleyin paşalar, ben ne cevap veririm? Devletin malı olan bir devenin yuları eskimiş. Hazreti Ömer Efendimiz 9 defa tamir ettirmiş onu. Sonunda yular tamir edilemeyecek vaziyete geldiğinde onu değiştirtmiş. Sordukları vakit ben bu yuların hesabını ahirette nasıl veririm demiş. Ben milletimin malını nasıl zayi ederim? Kimdir buna sebep? Nasıl olur da bu mallardan duyunu umumiyenin haberi olur? Hünkârım, Mahmut Paşa bana geldi. Bu mühürlü zarfı verdi. Ben de üzerine saati ve tarihi kaydettim. Hünkârım, bildiklerim ve hislerim vardı. Lakin fitne çıkartmamak için size söylemedim. Tedbir olarak da Tahsin Paşa'ya o zarfı verdim. Hünkârım, zannımca buna sebep olan o mektupta yazılıdır. Ver. Derhal huzuruma çağırın. Emredersiniz hünkârım. Abdülhamid'e büyük bir darbe vurduk. Karaso, bu zafer senin. Keyfini iyi çıkar. Abdülhamid'i tahtından indirene kadar hiçbir galibiyeti zafer saymayacağım. Dilşat. Kızım. Dilşat kızım. Ben buradayım. Aç yavrum gözlerini. Yalvarırım aç gözlerini ya. Baba. Ben yanındayım kızım. Korkma kızım. Tercüme odasındaki belgeleri alan bendim. Dilşat. Kızım. Kızım. Sen her zaman çok iyi bir baba oldun. Ben sana layık olamadım. Kızım. Affet beni baba. Affet beni. Dilşat. Dilşat.
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ver bakalım şimdi hesabını Hamit Efendi. Ver bakalım milletinin kıymeti olan petrolün hesabını. Nasıl vereceğiz paşa? Hesabı nasıl vereceğiz? Biz o petrolü mühürledik. İstikbaldeki milletim için mühürledik. Kimseye yar etmemek için mücadele ettik. Hünkârım, geldiler. Gelsin bakalım. Bu işin müsebbibi gelsin bakalım. Gelsin. Limandan gelecek mallarla alakalı tüccara sorular sormuşsun. Neticede o mallara Duyunu Umumiye kolcuları el koydu. Ama Sus! Sus Şehzade Efendi. Bu meseleyle niçin alakadar olursunuz? Tüccar, Selim Paşa ve bu odadakiler dışında meseleyi bilen yoktu. Sizse gidip Tüccar Efendi'den bilgi almışsınız. Sizin yüzünüzden benim gözüm gibi baktığım petrol, şimdi İngilizlerin ve Almanların eline geçme tehlikesi altında. Şehzade Efendi, bunun bedeli ne olacak? Benim niyetim Duyunu Umumiye'nin nasıl çalıştığını öğrenmek ve size yardımcı olmaktı. Amel niyeti yalanlarsa niyetin hükmü nedir? Abdülkadir Efendi. Bilmeden de olsa bizi içine düşürdüğünüz durum ortadadır. Bu işin bedeli ağırdır Şehzade Efendi. Bu bedelin altından ne siz ne de ben kalkabilirim. Sorduğum masum bir sual sadece. Sizin sorduğunuz sual neticesinde biz madenleri kaptırdık. Söyle. Başka kime söyledin? Limanda askeri malzemelerin bulunduğu sandıkların içinde bor madeni satılıyormuş.
susmak da bir tercihtir. Şehzade Efendi. Susmanız neticeyi değiştirmeyecek. Milletin madenini kolculara kaptırdık. Oradan gelecek parayla petrol işinde hamle yapacaktık. Şimdi petrolü kontrol etmeleri için ellerine bir fırsat verdik. İşte zafer anlaşmamız. Şimdi bilmiyorlar. Ama bu anlaşmayla Osmanlı'ya sömürgemiz yapıyoruz. Petrole kavuşmanız için hiçbir mani kalmadı. Fakat benim merak ettiğim bir şey var. Petrole neden bu kadar ehemmiyet veriyorsunuz? Az bir vakit kaldı. Petrolü elinde tutan dünyaya hükmedecek. Bu bir kehanet mi? Ben kahin değilim Karaso. Kömür ve buhara dayalı sanayi devrimi bitmek üzere. Avrupalı mühendisler petrolü motorlarda kullanılabilir hale getirdi. Britanya İmparatorluğu enerji siyasetini petrolün üzerine kurdu. İngilizler arzu ettiklerini alacaklar. Tabii Abdülhamit oyunumuzu bozmazsa. İstediğimizi almak artık bizim elimizde. Karaso, yaptığın anlaşmayla çok büyük bir iş başardın. Biz ne vakit bir rüyanın peşinden gitsek, birileri çıkıp rüyamızı bozdu. Karşımıza çıkanlar İngiliz, Fransız, Siyonist olduğunda gamlanmadık da. İçimizden yüzümüze bakan birileri olduğu vakit zor geldi. İşte o vakit ağır geldi. Kaldır başını. Kaldır başını! Bu işin bedeli nedir? Abdülkadir Efendi. Bağdat seferine çıkılacağı duyurulur. Genç Osman namında bir delikanlı askere yazılmak için gelir. Komutanlar daha yaşının küçük olduğunu, askere alınamayacağını söyler. Genç Osman'ın daha bıyıkları dahi yoktur. Genç Osman ısrar edince bıyıkları tarak tutmayandan asker olmaz der komutanı. Genç Osman çıkarır demirden tarağını, dudaklarının üzerine saplar. İşte komutanım der. Tarak tutuyor. Genç Osman asker olmak için bedel öder. Sultan Alparslan ordusunun başına kefeniyle çıkmıştır. Savaşacaktır ve gerekirse bedelini canıyla ödeyecektir. Uçan kuş bedel öder Abdülkadir Efendi. Peki sen bedel ödeyeceksin Abdülkadir Efendi. Hatalıyım. Bedelini öderim. Saraydan gideceksiniz. Cebi Hümayun'dan aldığınız maaş kesilecek. Madem bu sarayda duymaman gereken şeyleri merak edersin, bizim nizamımıza uymazsın, o vakit bu sarayda işiniz yok.
Mutlaka yanlış anlamış olmalı Vasfi Efendi. Kemalettin yapmaz. Beni buradan göndermez. Yapmaz. Yapmış işte abla. Bence artık seni sarayda görmek istemiyor. Hadi kimse görmeden girelim. Eğer beni o adamla uzaklara gönderecekse... gözlerimin içine bakarak söyleyecek bunu. Hatice. Doğru olmadığını söyle. Vasfi Efendi'nin yanlış anlamış olduğunu. Onun vazifeye tek başına gideceğini söyle. Vasfi Efendi'nin vazifesi eşiyle gitmesi için münasiptir. Eş mi? Sen benim hislerimi bile bile, onun benim için bir yabancı olduğunu bile bile. Bana bu kötülüğü nasıl yaparsın sen Kemalettin? Ben senden o kadar uzakta her gün ölürken sen burada yaşayabilecek misin? Naime'ye de bana baktığın gibi bakabilecek misin? Artık bunları konuşmak doğru değil Hatice Sultan. Kendi duygularından kaçıyorsun sen. Çünkü biliyorsun ki sen beni gördükçe Naime ile asla evlenemeyeceksin. Sen sadece beni değil, sen aşkımızı, yüreğini de sürgüne gönderiyorsun. Korkaksın sen. Korkak. Aşkına, sevdasına sahip çıkamayan bir korkaksın. Abla, hadi gidelim. Göz görmeyince gönül unutur sanıyorsun. Ama öyle olmayacak. Özleyeceksin bunu. Hem de deli gibi. Bedenim o kadar uzakta olsa bile ruhum bir nefes gibi her an yanında olacak. Bitmeyecek. Geçmeyecek. Sen kaçtıkça daha çok koşacaksın bana. Baban yaptı. Ve asla vazgeçmeyecek. Ona sadece tek bir soru sordum. Tek! Şu vaziyete bak. Benim hatam. Ben soralım dedim. Lakin aklım almıyor. Babam neden yapsın ki bunu? Ne zaman menfaatime iş yaptı ki şimdi yapsın Sabahattin? Mahmut Paşa'nın adını duyduğum an reddetmeliydim. Kardeşim, babamın daha önce hünkârımızın arzu etmediği dostlukları vardı. Ben şahidim. Hepsini terk etti. Devleti ziyana uğratacak bir şey yaptığına ben inanmıyorum. Neyi tartışıyoruz Sabahattin? Halimiz ortada. Babanın bana tavrını sen benden daha iyi biliyorsun. Tamam, haklısın. Babam konusunda haklısın. Lakin bu mevzuda ben ona inanıyorum. Başka bir iş var kardeşim. Her şey ortada. Sen babamdan aldığın malumatı başka biriyle paylaştın mı? Dayımla. Dayım Hüseyin Paşa ile paylaştım. Zaten aklıma düşen de oydu. Kardeşim, bu işin müsebbibi babam değil. Onu duyunu umumiye duyuran Hüseyin Paşa'dır. Nereye böyle Mahmut Paşa? Hünkârımıza zat-ı âlinizin hakiki yüzünü anlatmaya.
Neymiş benim hakiki yüzüm? Hiç kıvırmayın Hüseyin Paşam. Bu sefer kurtulamayacaksınız. Abdülkadir sizin adınıza verir zannetmiştim ama vermedi. O vermediyse mecbur ben söyleyeceğim. Bizzat ben şahidim yaptığınız hainliğe. Diyonu Umumiye'nin kolcuları sizden aldığı jurnalle mallara baskın yaptı. Bunu biliyorum. Jurnali benim verdiğim ne malum? Belki de siz verdiniz. Haşa. Ben devleti aliyeye, hele hünkârımıza ihanet etmem paşa. Siz etmezseniz ben hiç etmem. Benim kadar siz de bu hususta şüphelisiniz. Şayet hünkârımıza beni söylerseniz ben de sizi söylerim. Artık hünkârımız karar verir. Kimin doğru söylediğine, kimin iftira attığına. Lakin kime itimat ederse etsin, mevzuyu öğrenince diğeri hakkında kafasında soru işaretleri oluşacağı kesin. Şimdi huzuruna çıkmadan evvel bunu da hesap etmenizi tavsiye ederim. Sana bizi hiçbir kuvvet ayıramaz demiştin. Yanılmışım. Bizi senin ihtirasın ayırdı. Şehzadem. Şimdi defol! Firuze abla, oyun oynayalım mı? Firuze abla? Ne oldu, neden ağlıyorsun? Yoksa Bidar Sultan mı yine sana kızdı? Ben çok büyük bir hata yaptım. Çok büyük. Özür dilersin. Belki seni affederler. Kim affederse Allah da onu affedermiş. Babam hep böyle söylerdi. Üzülme, olur mu? Hı? Allah, bir de ne olur sen konuş Kemalettin de seni dinler. Vasfiye bensiz gideceği bir vazife versin ne olur. Bir kere vazife verildi kızım. Artık değiştirilmez. Çocuk oyuncağı değil ki bu. Ama ben buradan gitmek istemiyorum. Bak, tebdili mekanda ferahlık vardır kızım. Hava değişimi belki iyi gelecek sana. Hem bak Fehime de geliyor seninle. Temelli değil ya. Er ya da geç döneceğiz buraya. Anlamıyorsunuz. Kemalettin'i görmeden geçirdiğim bir gün bile bana bir ömür gibi geliyor. Gidemem. Bir yolunu bulup burada kalacağım. Neymiş o yol? Umarım kendinizi hasta etmeye falan kalkmazsınız Hatice Sultan. Alıştığı düzenden ayrılacağı için Hatice'm biraz üzülüyor da. Ben onun kimden ayrılacağı için üzüldüğünü çok iyi biliyorum. Kılıf uydurmaya kalkmayın. Valizlerinizi hazırlayın derhal. Saraydan gidiyorsunuz. Aksi takdirde kızımın hüsrana uğramasını dahi göze alarak hünkârımıza her şeyi anlatırım. Gel. Şehzadem, yalvarırım affedin beni. Ben ne yaptıysam sizi kaybetmemek için yaptım. Size sevgimden yaptım. Yeter. Senin yalanlarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Git buradan! Yalvarırım, kovmayın beni. Kendinizden mahrum etmeyin. Şehzadem, vereceğiniz her cezaya razıyım. Lakin beni göndermeyin. Annem haklıydı. Senin niyetin bu saraya gelip benimle evlenmek, sonra da sultan olmak. Ama artık böyle bir şey olmayacak. Çünkü artık ben bir şehzade değilim.
Benim de bu sarayda yerim yok artık. Ne? Nasıl? Git! Şehzadem. Şehzadem yalvarırım dinleyin beni şehzadem. Yeter artık sus. Git buradan. Şehzadem dinleyin Firuze, sus! beni şehzadem. Git buradan! Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Git! Nihayet hakikati görebildin. Haklısın. Her zaman olduğu gibi yine haklı çıktın. Lakin ben bedbahtım. Yine de mutlu musun? Ne yapıyorsun sen? Abdülkadir, ne yapıyorsun dedim. Biliyorum validem. Bir şehzade olarak bu saraya yakışmıyorum. Sen bu kız yüzünden kendini mi cezalandırıyorsun? Bitti evladım, çekti gitti işte. Sen niye gidiyorsun? Bu babamın bana biçtiği ceza anne. Babam gönderiyor beni saraydan. Mecbur kalarak imzaladığımız anlaşmalar elimizi kolumuzu bağlıyor paşalar. Lakin biz bunlarla mücadele ederken Hüseyin Paşa'nın seçtiği askerler kolculara malları teslim ediyor. Hem de hiç mukavemet göstermeden. Bu hususta çok müteessirim hünkârım. Niçin kolculara malları teslim etti askerlerimiz? Silah çekip mani olamadılar mı? Askerlerin başındaki subay hukuka göre davranmış hünkârım. Kolcuların vazifelerini... Kimin hukuku paşa? Ben milletimin hukukundan başka hukuk bilmem. Milletimin hakkından başka hak da bilmem. Biz yeni bir ordu kurmaya azmediyoruz. Sizin kurduğunuz ilk birlik daha ilk işinde yerle yeksan oluyor. İlk hamlenizde hata yapıyorsunuz paşa. Asker bilmez mi bu işin hassas olduğunu? Bunun için vazifelendirildiklerini. O subayı vazifeden alacaksınız. Milletinin hakkını yabancıya teslim eden bu işe layık değildir. Yeni seçeceğiniz subay cesur olacak. Milletinin hakkını her şeyden yukarıda tutacak. Hünkârım bağışlayın. Ben hata yaptım. Bu yüzden yeni subayı Mahmut Paşa'nın seçmesini isterim. Zaten bu meselede birlikte çalışıyoruz. Bir hata olursa da mesuliyeti üzerimden atmış olurum. Hünkârım, benim mesuliyetten kaçtığım görülmemiştir. Ne emrederseniz yaparım. Peki Mahmut Paşa. O subayı siz seçiniz. Emredersiniz. Hünkârım, petrol hususunda bir hamlemiz olacak mı? Eğer böyle giderse 4 yıl sonra petrol imtiyazını Almanlara ve İngilizlere kaptırmış olacağız. Biz mücadele için yola çıktık paşalar. Can kuşumuz, can kafesimizde olduğu müddetçe de mücadelemiz sürecektir. Neden yıldık ki? Bundan da yılalım. Neye teslim olduk ki paşalar? Buna teslim olalım. Gün geceye teslim oldu sanırız. Vakit gelir güneş doğar. Bir çiçek karlara teslim oldu sanırız. Kardelen kara kışın ortasında karları delip baş verir. Baş verir de boynunu büker. Mütevazıdır. Çünkü bilir ki ona o gücü Allah verir. Unutmayın. İman varsa imkan da vardır. Ben hiçbir zaman babama layık bir evlat olamadım valide. Onu hep sükutu hayale uğrattım. Evladım, ben gidip hünkârımızla konuşacağım.
Belli ki birileri devletimizi ve hünkârımızı zora sokmak için seni kullanmış Abdülkadir. Bu meselede evvela esas suçlu olanlar cezalandırılsın. Beni bu vaziyete sokan kim biliyor musun valide? Nasıl yani? Sen kim olduğunu biliyor musun? Dayım. Hüseyin Paşa. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Dayın asla böyle bir şey yapmaz. Dayım tüm iyi niyetiyle bana yardımcı olmaya çalıştı. Lakin bir şekilde işler buraya geldi. Ben de bilmiyorum. Evladım muhakkak bir izahati olmalı. Gidip konuşalım hünkârımızla. Devletimiz çok çetin bir kıskaçın içine girdi valide. Babamın yaptığı tertip bozuldu. Artık hiçbir şekilde izahatı yok bu durumun. Ne yapacağız peki? Yani sen böyle çekip gideceksin. Ben de susacak mıyım? Yaptığım hatanın bedelini ödemem lazım valide. Aksi takdirde babamın yüzüne bakamam. Evlat, en büyük imtihan. Allah bize sabır ve güç versin paşa. Amin. Yüzünüze bakmaya utanıyorum hünkârım. Bağışlayın beni. Kızım Dilşad'ı tek başına büyüttüm. Annesini küçükken kaybettik. Yediğine içtiğine ne kadar ihtimam gösterdiysem, edep sahibi olmasına o kadar ehemmiyet verdim. Lakin gördüm ki muvaffak olamamışım hünkârım. Kızımı, devletini ve milletini seven bir evlat olarak yetiştirememişim hünkârım. Kızımın ettiği ihanetin vebali benim boynumadır hünkârım. Biz doğru olmaya çalıştıkça düşman acımasızlaşıyor. Bizi en gafi, en zayıf yerimizden vurmak için vakit kolluyor. Bakıyor ki biz yanlışa düşmüyoruz, o vakit evlatlarımızı kullanıyor. Ben kızıma layıkıyla babalık yapamamışım. Size de paşalık yapamadım hünkârım. Bağışlayın. Verdiğiniz vazifeden azlimi talep ediyorum hünkârım. Talebiniz reddedilmiştir paşam. Vakit kenara çekilip durmak vakti değildir. Bilakis hainlik her yanımızda kol gezerken, haremimize kadar girip her yanımızı sarmışken daha da çok çalışmalıyız. Düşmanın bizim için hazırladığı tuzakları onların başına geri çevirmek için daha da çok çalışmalıyız. Paşam, şimdi gidip merhum kızınız için son vazifenizi yapınız. Sonra da işinizin başına dönünüz. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Sağ olun. Allah ömrünüze bereket versin hünkârım. Allah sizden razı olsun hünkârım. Sizden de paşam.
Abi, sen ne yaptın? Hayırdır? Ne yapmışım? Sen Abdülkadir'in sana getirip verdiği malumatı gidip kime söyledin? Hünkârımız Duyun-u Umumiye'nin limanda el koyduğu malların müsebbibi olarak Abdülkadir'i biliyor. Böyle bir malumatı kimseye vermem. Bunu benim söylediğimi nasıl düşünebilirsin? Sen söylemediysen kim söyledi o vakit? Mahmut Paşa tabii ki. Vakti zamanında kardeşimiz Mehmet'e yaptığı gibi benim de başımı yemeye çalışıyor. Lakin Abdülkadir bu malumatı sadece sana söylemiş. Mahmut Paşa'yı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Bu vaziyeti bilhassa tertip etmiştir. Bizi birbirimize düşürmek, beni hain olarak suçlayıp saraydan attırmak için çabalıyor. Abi o zaman gidip anlatalım hünkârımıza. Bunun cezası Abdülkadir'e kesilmesin. Gidelim. Lakin Mahmut Paşa'nın bunu tertip ettiğini nasıl ispat edeceğiz? Elimizde hiçbir vesika yok. Abdülkadir'i kurtaramadığımız gibi kendimizi de iftiracı olarak buluruz hünkârımızın karşısında. O vakit sadece Abdülkadir mi çekecek bunun cezasını? Şehzademiz saraydan gönderiliyor. Reva mıdır bu abi? Elbette değil. Lakin şimdi biraz sabırlı olmamız lazım. Vesikamız olmadan hadiseyi anlatırsak ben de zan altında kalırım. Mahmut Paşa'nın istediği de bu. Abdülkadir'i ve beni hainlikle suçlayıp saraydan göndermek için çabalıyor. Ona bu fırsatı vermeyelim. Biraz bekleyelim, tamam mı? Sana söz, Mahmut Paşa'nın hakiki yüzünü ve hainliğini ortaya çıkartmak için bundan sonra daha şevkle çalışacağım. Bizi değil, onları attıracağım saraydan. Müsterih ol. Aa, hayırdır Mahmut? Niye yemiyorsun? Hasta falan mısın yoksa? Yok Seniha. Turp gibiyim maşallah. Lakin canım istemiyor. Hünkârımıza söyleyeceğiniz lafları susup yuttuğunuz için karnınız doymuştur pederim. Ya ne yapsaydım Sebahattin? Açık açık söylemeliydiniz Hüseyin Paşa'nın ihanetini. O zaman Hüseyin Paşa da benim adımı söylerdi. Söylesin ne olacak? Sen suçsuz değil misin? Öyle Seniha'm, öyle. Lakin işte bu hainlik mevzularında benim adım sıkça zikredildiğinden bir suçum yok elbet. Ama işte ben bunu ispat edene kadar iş işten geçebilir. Hainlik yaftasını üzerime yapıştırabilirler. Yani Hüseyin Paşa'nın yaptıkları yanına kâr mı kalacak şimdi? Öyle bir şey hiç olur mu? Sen benim gözlerime bir bak. Hüseyin Paşa'nın adını verebilmem için elimde kat'i deliller olması icap eder. Onun peşindeyim. İmparator Wilhelm Kudüs ziyaretinden çok etkilenmiş vaziyette. Kudüs öyle bir yerdir ki hangi dine mensup olursa olsun herkesi içine alır. Kaplar, kuşatır. Tarihin hatıraları ders verir her taşında. İmparator Wilhelm Kudüs ziyaretinde şunları söylemişler. Sizin için söylediklerini görmek istersiniz diye düşündüm. Okuyunuz paşa. Kutsal şehirden. Kudüs'ten ayrılırken şahsi olarak Müslümanlara karşı derin bir utanç duyuyordum. Eğer buraya inançsız biri olarak gelseydim muhakkak ki Müslüman olurdum. Korkarım ki Kudüs'te Hristiyanlık ruhbanlar tarafından politikanın bir aracı olarak kullanılmakta. Bu çok yanlıştır ve Hristiyanlığa büyük zarar vermektedir. Müslüman mahalleler ve ibadethaneler tertemiz. Hristiyanlar ise kendi aralarındaki kavgalardan ötürü zelil durumdalar. Buradan söylüyorum ki ben 300 milyon Müslümanın dostuyum. İmparator Wilhelm tekrar payitahta gelmek istiyorlar. Sizinle son bir kez daha görüşmeyi murat ederler. Elbette.
Memnuniyetle. Gazetelerin haberi olmamasını da arzu ediyorlar. Merak buyurmayınız. Bir de İmparator Wilhelm bir Alman güreşçiyi payitahta davet etmişti. Ama o gelmeden Kudüs'e hareket ettiler. Size onu takdim etmek ve bir temaşa tertiplemek isterler. Lakin onunla dövüşecek çapta bir adam bulamadık payitahtta. Yani imparatorunuz demek ister ki... güreşçilerimizi yenecek adam yoktu Osmanlı'da. Yani temaşada bir mücadele olsa iyi olurdu. Siz orasını merak etmeyiniz. Biz buluruz. Lakin bu güreşçiyi ben de birkaç kez izlemiştim. Dünyada yenildiği kimse yoktur. Demek ki daha evvel bir Türk'le güreş tutmamış.